Herkese merhaba. Son zamanlarda keşfete çok fazla düşen bu trend bandanayı yapıyoruz. Dantel gibi gözüküyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi çok hafif bir ütü vurdum. Evet. O yüzden böyle daha tiril tiril döküm döküm durmuş oldu modeli. Yapımı çok kolay. Sadece zincir ve üçlü trabzanlardan oluşan bir model. Eminim siz de çok fazla dikkatli izlerseniz eğer bu modeli yapabilirsiniz. Hiç ip kopartmıyoruz. Orta göbekte başlıyoruz. Kenarlardan ve orta kısımlarda gizliden arttırmaları var. En son sıraya geldiğimizde zincirimizi yapıyoruz. Üzerine bir sıra sık iğnemizi gideceğiz. Daha sonra şu görmüş olduğunuz kenar bordürünü gidiyoruz. Tekrar zincir çekip üzerine sık iğne gittikten sonra burada koparıyoruz ipimizi. Hiç ip kopartmıyoruz. Hiçbir yerinde çok fazla böyle düğüm yok. Başlıyor ve kenarında da bitiyor. Bugün sizler için şöyle pamuklu 4 mevsim kullanılabilen koton bir ip tercih ettim. 2,5 numarada tığ kullanacağım. Bunun için sürekli üçlü trabzan ve zincirler kurarak modelimize başlayacağız. Eğer sizin de hoşunuza gittiyse hadi hemen başlayalım. 10 tane zincirimi önce çekiyorum. Çok fazla sıkı olmayacak, çok fazla gevşek de olmayacak. Kilit zincirimi attım. Hemen 10 tane zincirimi buraya çekiyorum. 10 tane oldu. Üzerine bir tane ipimi doladım. Tam göz kararı ortasına 5. olan zincirimin tam ortasına üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane. Tekrardan 2 tane zincir çekiyorum. Üzerine ipimi doladım. Zincirimin en sonundaki yere hepsini birlikte çekeceğim şimdi buraya. Batıyorum ve hepsini birlikte çekiyorum. Bir zincir çektim. Görmüş olduğunuz gibi şurayı ters çevirdim. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum ve buraya 7 tane üçlü trabzan yapıyorum. Her bir ilmeğimi 3'te çıkıyorum. 3 tane zincir çekmiştik. Onu da bir tane trabzandan sayıyoruz. 3 oldu. Üzerine ipimi doladım. Sırayla tığımdaki iplerin hepsini boşaltıyorum. 7 tane trabzanımı bu şekilde hemen örmüş oldum. 6 ve 7. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Tam şurayı yapmış oluyoruz. Bakın şu ikinci sıramızı yapmış oluyoruz. Bir tane zincir çektik. Tam bu alttaki üçlü zincirimizin, trabzanımızın tepesine batıyoruz. Çaktırmadan aslında burada bir arttırma yaptık. Bir tane üçlü trabzan, bir tane zincir. Bu kutunun içine tekrar 7 tane trabzan yapıyoruz. Sıra başına kadar her iki tarafa da 7 tane trabzanımızı yapmış olduk. Gördüğünüz gibi ortada aslında gizliden şöyle tam orta direğe batarak birer tane de arttırma yaptık. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Çok fazla sıkı olmayacak şekilde ve örgümü ters çevirdim. Üzerine bir tane ipimi aldım. Şu son trabzanımız vardı ya, bu trabzanımızın içine arttırma yapacağız. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 3'te çıktım. 2 tane zincir çekiyorum. Üzerine ipimi aldım. Tekrar aynı yere üçlü bir tane trabzan yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 2 tane bacak yapmış oldum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Üzerine ipimi aldım. Şu 6 tane trabzanımın birincisine değil ikincisini atlayıp üçüncüye batıyorum şimdi. Bu üçüncüye batıp buraya 3 tane sırasıyla üçlü trabzan yapacağız. 1, 2 ve üçüncüyü de yapmış oldum. Bakın 3 tane yaptık. Şimdi tekrardan bir tane zincir çekiyorum. Tam bu orta kısımda arttırma yapacağız. Bu arttırmanın içine 4 tane bacak yapmış olacağız. Yani şöyle. İlk bacağı deliğin içine batıyorum. Şu gözün içine üçlü trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim. Tekrar üzerine ipimi aldım. Aynı yere bir tane üçlü trabzan yaptım. Tekrardan bir tane zincir çektim. Üzerine ipimi doluyorum. Tam şu göbeğe batıyorum. Bakın tam şu ortası direğine batıyorum. Tepe noktasına buraya üçlü bir tane trabzan yaptım.
2 zincir çekiyorum. Üzerine ip aldım. Şimdi şu sıradaki boşluğun içerisine bir tane üçlü direk yapıyorum trabzandan. 3 oldu. Bir tane daha üzerine zincir çekiyorum. Hemen atlayıp bir tane atlıyorum. Bir tane trabzan sonraki tepesine üçlü trabzan yapacağız şimdi sırada. 1 2 idi bu ve bu da üçüncüsü. Şu anda böyle olmuş oldu. Umarım gayet net anlatmışımdır. Şu orta kısımda arttırma yapıyoruz aslında. Yani şöyle, biz şu anda bunun ikinci sırasındayız. Burayı yaptık. Şu kısmı yapıyoruz. Biraz sonra bu paralel trabzanları yaptığımızda zaten anlayacaksınız. Her sıra aynı. Bir sıra 7'li trabzan yapıyoruz. Bir sıra üstüne üçlü trabzan yapıp tekrardan arttırma yapıyoruz ve hep dön başa dön başa. Çok kolay olduğu için çok çabuk anlayacaksınız. En yalın haliyle size bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi geldik sıra başına. Sıra başında da nasıl yapmıştık? Bir tane zincir çekiyorum. Üzerine ipimi aldım. Son trabzanımın içinde girdim. Boşluğun içine bir tane üçlü trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar aynı yere üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim ve şu biraz şöyle kaydırıp tam gene içine bir tane üçlü direk yapıyorum ve ikinci sıramızı bitirmiş olduk. Burası arka yüzüydü. İpimiz burada olduğunu zaten anlamışsınızdır. Bunu gizleyeceğiz daha sonra. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Arka yüzünü çevirdim. Üzerine ipimi aldım. İlk kutucuğu boş bırakıyorum. Bir sonraki demin 2 tane zincir çektiğimiz yerin içine 7 tane üçlü trabzan yapacağız. Hemen yapalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Üçlü trabzanımızı yapmış olduk. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Üzerine ipimi aldım. Şu üçlü trabzanımız vardı ya, bir önceki sırada yaptığımızın tam ortadaki trabzanımızın tepe noktasına batıp buraya bir tane üçlü direk yapıyoruz. Tekrar bir zincir daha çektim. Bir yandan da aslında çaktırmadan şuna bakıyorum. Bakmak zorundayım çünkü karışıyor. Tekrardan bir zincir daha çektim ve arttırma noktasına gelmiş oldum. Şimdi burayı yapacağız. İlk direğimizi boş bırakıyoruz. İkinci direğin içine 7 tane üçlü trabzan yapacağız. Tam orta kısım. Üzerine ipimi alıyorum. 7 tane üçlü trabzan yapıyorum. 7. üçlü trabzanımızı da yaptık. Bir tane zincir çekiyorum. Üzerine ipimi aldım. Şimdi şu tam ortadaki boşluğumuz vardı ya, tam burası. Bunun içine üçlü bir tane direk yapıyorum. Bir zincir çekmiştik. Bir zincir daha çekiyorum. Ve bu ikili yuvaya sıradaki gelen ikili zincir tepesinin içine 3 tane çekerek 7'li trabzan gene yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Sırada gelen boşluğu atlıyoruz. Üçlü trabzanımızın tam ortasına tekrardan bir üçlü direk daha yapıyoruz. Trabzanlarımız her zaman üçlü, ikili yapmıyoruz. Olabildiğince bacaklarını yüksek çekmeye gayret gösterelim. Şimdi bir zincir çekmiştim. Sıradaki artık son 7'li üçlü trabzanımızı yapacağımız yere geldik. 2 tane zincirle biliyorsunuz yuva oluşturmuştuk oraya. Şimdi buraya da 7 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Tam tepesine batıyorum. İçine batmıyorum da 4 tane zincir çekmiştik. Bir tane zinciri de direkt olarak kabul etmiştik. Tam tepesine batıp burayı da 3'te çıkıyorum. Ve 4 tane zincir çekerek bir arka sırayı çevirmiş olacağız. Bakın şimdiden şöyle gösterelim hemen. Şu ikinci tepemizi yapmış olduk. Tekrar arttırmamızı gizli bir şekilde yapacağız. Şimdi 4 tane zincirimizi çektik. Üzerine ipimi alıyorum. Örgümü arka sırasına çevirdim.
Şu yuvamız vardı ya, bu yuvanın içine önce üçlü bir tane direk yaptım. 2 tane zincir çektim. Üzerine ip aldım. Aynı yere tekrardan bir üçlü direk daha yaptım ki burası gene hem aynı hizada hem de arttırmamızı yer olacak delik. Şimdi bir zincir çektim. 1 2 atladım. 3. trabzanımızın tepesinden başlayarak 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. 3 tane çektim. Tekrar bir zincir çektim. Şimdi burada bir arttırma yapacağız tekrardan. Yani tam olarak şu kısım. Bir zincir çekiyorum. Tam tepeye geldim. Bakın. Zincirimizin tepesi. Zincirimizin tepesine batıp bir tane üçlü direk yaptım. 1 2 3 tane zincir çektim burada. Üzerine ipimi aldım. Aynı yere tekrardan bir üçlü direk daha yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Sırada gelen 7 tane trabzanımıza geldik. Gene buraya üçlü direk yapmış olacağız. 1 2 atladım. Üçüncü olan tepe boşluğunun içine girdim ve buraya sırasıyla gene 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi tam ortasındaki arttırmaya geldik. Aslında bu sıra sonuncu sıra. Her 3 sırada bir arttırma yaparak sıraları tekrarlamış oluyoruz. Bir tane zincir çektim. Üzerine ipimi aldım. Bakın tam şu ikili orta kısımdayım. Buraya arttırmamızı yapacağız. Şimdi buraya giriyorum. Üçlü trabzanımı yaptım. 2 tane zincir çektim. Tekrar üzerine ipimi aldım. Aynı yere tekrar batıyorum. Birinci kutucuğum oldu. 2 tane zincir çektim. Şimdi diğer yana geçtim. Üçlü direğimi yaptım. 2 zincir çektim. Diğer üçlü direğimi yaptım ve toplamda tam 4 tane şöyle gördüğünüz gibi direk oldu. Bir tane zincir çekiyorum. 1 2 atladım. Üçüncüden itibaren üçlü trabzan gene yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Üzerine ipimi aldım. Tamamen hep zincir üzerine kurulu, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi tam orta direğe geldik gene. Orta direğin içine batıyorum. 1 2 3. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrardan bir üçlü direk daha yaptım. Bir zincir çektim. Üzerine ipimi aldım. 2 tane atlayıp 3. trabzanımın tepesine gene aynı şekilde üçlü trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim ve artık son gizli arttırmamızdayız. Yani şuraya yapacağız gene. Hemen üçlü direğimizi yaptık. 1 2 tane zincir çektik. Aynı yere tekrardan bir bacak oluşturduk. Bir zincir çektik. Biraz şöyle kaydırıp hemen bu tepesine batıyorum ve buraya üçlü trabzanımı yaptım. 4 zincirle yukarıya çıkıyoruz. Şimdi gelelim göstermek istediğim yere. Tekrardan sıramızı döndürüyoruz. Şimdi burada 7 tane trabzan yapacağız. Yani bu sırayı buraya tekrarlamış olacağız tekrardan. Ve böylelikle modelimizi artık kurmuş olduk. Bakın 3. yuvarlak halkamızı da buraya kurmuş olacağız. Şimdi bunu istediğimiz uzunluğa getirene kadar örgümüze devam ediyoruz. Bayağı bir ilerlettik. Gördüğünüz gibi artık şekil ve şablon daha net olarak bence gözüküyordur. Görmüş olduğunuz gibi yedili trabzanların tam orta kısmına üçlü trabzan yapıyoruz. Tam ortasına bir tane üçlü direk yapıyoruz. Tekrardan daha sonra aynı işlemi kurmaya başlıyoruz. Direkten sonra arttırma yapıyoruz ve arttırdığımız iki direğin arasına 7 tane trabzan yapıyoruz. Böylelikle devam ediyorum. Çok karışık gibi gelmiş olabilir ama şema olarak bence gayet de kolay. Size de şimdiden kolay gelsin diyorum. O zaman ilerletelim ve tekrardan buluşalım. Artık bandanamızın sonuna geldik.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane arttırma yaptım. Koton iple ördüğüm için ölçülerini size en sonunda tekrardan vereceğim. En son sıraya tekrardan şöyle şu dörtlü arttırmamızı yaptık. Şu velevlerimizi yaptık. Şimdi artık kenar dantel kısmını yapıp artık bağcıklarımızı yapacağız. Bitiyor. Burası bizim şu son üçlü tam yedili trabzanımızın üçlü trabzan grubu arka yüzümüze gelmiş olması gerekiyor. Ona dikkat edelim. Şimdi artık iyi yüzünü çevireceğiz ki iyi yüzünü çevirdiğimizde tekrardan dantel kenarlarımızı da son sırasına geçelim. İyi yüzünde başladık. İyi yüzünde tekrardan bitmesi lazım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Tekrardan bir 4 zincir daha çektim. Evler vardı ya, bunların içine 10 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Hemen yapalım. 10 taneyi yaptık. Bakın şöyle bir yelpaze görünümü oldu. Hiç zincir çekmiyorum artık. Şu üçlü grubumuz vardı ya bir alttaki. Tam ortasına batıp ipimi kaydırıyorum. Üzerine ipimi aldım. Sıradaki velev yerinin içine üçlü trabzanlar yapıyorum. Tekrar 10 tane. Ve böylelikle burayı sıra başına kadar devam ettireceğim. Burası sıra başına kadar artık devam etmiş oluyor. Tam şu üçgen kenarımıza geldik. Buraya da bir tane yelpaze kısmımızdan yapacağız. Ama şimdi önce orayı göstereyim. Sıra başına gene tekrardan devam edeceğiz. Üçlü grubumuzun ortasına ilmek kaydırmayla kapatmıştık. Üzerine ipimi aldım. İlk velevimin içine 5 tane trabzan yapıyorum. Üçlü. Hemen dolduralım. 5 tane yaptım. Üzerine ipimi aldım. Tam şu ikili direğimiz vardı ya, bu direğimizin tepesine batıyorum. Bir tane üçlü trabzan buraya. Üzerine ipimi aldım. 2 tane tam orta kısımdaki boşluğa yapıyorum. Tam buraya. Şimdi bir yaptım. Bu 2 idi. Üzerine ipimi aldım. Tekrardan direğin tepesine batıyorum. Bir tane. Ve bu boşluğun içine de tekrar 5 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Daha sonra sıra başına kadar tekrardan devam ediyorum. Sıra başımıza kadar geldik. Yelpazelerimizin hepsini yapmış olduk. 10'ar tane üçlü trabzan yaptık. Şimdi döndürüyoruz. Hiç ipimizi kopartmıyoruz. Burada tekrardan şöyle ilmek kaydırmayla son köşeyi kapatmıştım. Buraya çok sıkı ya da çok gevşek olmayacak şekilde 55 tane zincir çekiyoruz. Hemen çekmeye başlayalım. 55 tane zincirimizi görmüş olduğunuz gibi çektik. Şimdi hiç başka zincir çekmeden hemen sıradaki ilk yaptığımız zincir değil de şu ikincisine batıp bu sırayı tamamen sık iğne yapıyorum. Tam zincirlerimin ortasına batıyorum. Bakın. Ve burayı artık sıra sonuna kadar sık iğne tekniğiyle bütün zincirimin üzerini tamamlayacağım. Ve artık bandanamızın şu ön kısmına geliyoruz. Tekrardan 55 zincir çekeceğiz. Üzerine sık iğne yapıp gene burada bitirmiş olacağız. Burayı da dolduracağız. Şimdi önce bu zincirimizi tamamlayalım ve tekrar buluşalım. 55 tane zincirimizi sık iğne üzerinden şöyle geçmiş olduk. Şimdi tekrardan devam ediyoruz. Artık bandanamızın demiş olduğum gibi tam şu zincir kısımlarını, yukarıya çıktığımız zincir kısımlarını oraya geçeceğiz. Burayı da sık iğne yapıyoruz. Her bir boşluğun içerisine 3 tane dolduruyorum sık iğne. 3 tane buraya doldurdum. Tekrar yanındakine geçtim. 3'er tane sık iğne sıra başına kadar yapıyoruz. Daha sonra 55 tane zincir çekip tekrardan üzerine sık iğne gideceğiz. Ve günün sonunda bir tane bandanamız daha hazır. İpini kesiyorum. Diğer büyük parça ipimizi çekelim. Bu ipimizi arkaya saklarız. Buna da dediğim gibi çok hafif bir ütü vuracağım. Bu da diğer rengimizdi. Gördüğünüz gibi. Her iki farklı şekilde de kenarlarını bitirebilirsiniz. Dilerseniz belli bir uzunluğa geldiğinizde bu şekilde bitirebilir bırakabilirsiniz. Ya da istemezseniz eğer şöyle yelpaze modelini de yapabilirsiniz.
Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sayfama abone olmayı, beğenmeyi ve aşağı yorumlara bana destek vermeyi unutmayın. Beraber burada çok güzel işler yapacağımızdan eminim. Bir sonraki projemiz ne olsun onu da bana yazarsanız çok mutlu olurum. Instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın. Orada da Buse'nin Sepeti olarak var oluyorum. En büyük destekçim sizsiniz. Teşekkürler.